Makaron plaj çantamla herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu çantanın yapım aşamalarını paylaşmak istiyorum. Umarım beğenir ve örmeye değer bulursunuz. Şöyle çantamızı tanıyacak olursak oldukça geniş bir çanta. Plajda, havuz kenarında ihtiyacımız olacak suyumuz, işte peştemallerimiz, terliğimiz. Oldukça geniş bir iç hacme sahip. Şöyle ölçüsünü verecek olursam ön parça 33 santim. Ön ve arka parça. Yanlar şu ek yerine kadar. Şöyle tuttuğumuzda 9,5 santim. Uzun bir sapı var. Şöyle dıştan dışa ölçersek ortasından tutuyorum. Ve bu ortaya kadar 41 santim. Oldukça geniş gördüğünüz gibi. Ben bu Brezilyalı hanımların yaptığı el işi paspaslar var. Onlardan esinlendim. O modeller hoşuma gitti. Denedim. Birçok örnek denemesinden sonra buna karar verdim. Yaptım. Çok kullanışlı. Kullandığım zaman herkes bayılıyor. Biz de örmek istiyoruz diyorlar. O yüzden sizinle birlikte tekrar örmek istedim. Umarım beğenir ve katılırsınız. Bu arada kanalıma abone olmak ücretsiz. Beğenileriniz ve değerli yorumlarınız benim için çok kıymetli. Onları da benden esirgemezseniz mutlu olurum. Hadi çantamızı yapmaya başlayalım. Makaron plaj çantamız için ben böyle saman rengi rafya kullandım. Bu ikinci yumak. Yumaklar 150-160 gram arasında değişiyor. Yani 200-250 gram yeterli geleceğini düşünüyorum, fazla. Bu arada şimdi bazı rafyaların yapısı çok kalın oluyor ve ağır çekiyor. Ve o zaman da daha az metraj oluyor yumaklar üzerinde. O yüzden ben işinizin garantisi olması adına sonra ton farklılığı olmasın diye 2 tane alarak başlamanızı öneriyorum. Makas. Ben 3,5 milimetre tığla ördüm. İğneyi aslında sadece ön düğmesini dikerken kullandım. Ama yine de kullanılan malzeme olarak söylemek istiyorum. Şimdilik bu kadar. Hadi gelin çantamızı örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, çantamıza başlayalım. Ben ilk parçayı sizin için ördüm. Sesim hala çok kötü, özür dilerim. Bu haliyle 34 santim. Oldukça büyük bir çanta ve çok kullanışlı. İtiraf etmeliyim ki ben başlamadan önce bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim. Çok kolay, hızlı ve zevkli ilerliyor. Hemen başlayalım istiyorum. Şimdi rafya ip bildiğiniz gibi biraz dirençsiz bir ip. Çok çabuk kopuyor. O yüzden ben sihirli halkaya başlamadan önce şöyle ucunu birazcık kıvırıyorum. Ve bu sihirli halkayı kapatırken bir rahatlık sağlıyor. Şöyle sadece sihirli halkaya gelecek olan kısmı vurmanız yeterli. Çok da büyük başlamayın sihirli halkaya. Sıkıştırması zor oluyor biliyorsunuz ki. Biraz daha vurmak istiyorum. Evet, şöyle başlayalım. Önce her zamanki gibi kilitleyerek halkamızı oluşturup başladık.
Şimdi önce bir tane sık iğne yapıyorum. İlk sık iğne için şurada sık iğnenin tek teline girip tekrar ipi çıkarıyorum. O biraz önce sık iğnenin telinden ilmek kaydırma gibi ipimi geçiriyorum ve sık iğne yapar gibi örüyorum. Bundan sonraki artık hep aynı şeyi tekrarlayacağız. Burada çıkardığımız sık iğnenin 2 tane teli var. Tığımıza onu alıyoruz. Boşluğa, sihirli halkaya girdik. İpimizi çıkardık. Bu aldığımız ilk ipten ilmek kaydırıyoruz ve tığda bekleyen 2 taneyi birlikte örüyoruz. Örnek bu. Sürekli bunu tekrarlayacağız. Bunu birazcık böyle sıkı tutmayalım. Şöyle biraz gevşek bırakalım. Bu 2 tele tığımızı alıyoruz. Sihirli halkaya batıyoruz. Çıkar ilmek kaydırma yapıp tekrar ikisini birlikte alıyoruz. Bu benim çok sevdiğim bir suplu örneği. Bunu ben buraya uyguladım. Hoşuma da gitti. Bana çok değişik geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yapacağız. Evet. Şimdi çok dikkatli bir şekilde sihirli halkamızı sıkıştırmaya, evet, sıkıştırabildik. Şimdi burada şurada bekleyen ilk yaptığımız sık iğnenin ilmeklerine arka taraftan girerek, daha önce göstermiştim ben size bunu, gizli birleştirme, bir tane ile bir zincirle sıkıştırdık. Şimdi burada ördüğümüz sıranın ikişer telleri görünüyor. Burada biz artık birer telleriyle çalışacağız. Şöyle ilk teline giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin ilk teline batıp normal ördüğümüz kural neydi? Şu an hepsine çift batmamız gerekiyor. O yüzden aynı yere bir daha batıyorum. Bu yeni çıkardığım ilmeği biraz önce aldığım sık iğnenin telinden geçiriyorum ve birlikte örüyorum. Şimdi bundan sonrasını spiral şekilde döneceğimiz için sırayı, başını ve sonunu kaçırmamak adına şu biraz önce yaptığımız bir işaretleyici takarak belirlememiz gerekiyor. Şimdi artık dediğim gibi örnek hep tekrarı. Biraz önce çıkardığımız 2 taneye batıyorum. Sıradaki ilmeğin şöyle iki telinin arkadakine back loop dediğimiz yerden alıyorum. İkisini birlikte geçiriyorum ve örüyorum. Tekrar aynı yere birlikte geçireceğim. Yani bir ilmek kaydırma, bir sık iğne gibi mantığını düşünebiliriz. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Çok sıkı yapmamaya çalışın.
Ben rafya ipi, kağıt ip, o diğer burgu kağıt iplerden daha çok seviyorum örmesini. Daha yumuşak geliyor bana. Sona yaklaştık. Evet, ikinci sırayı da hepsine çift batarak bitirdik. Şimdi biraz önce söylediğim gibi spiral öreceğiz. Sayalım bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir de buradaki 12. Şimdi şu tığda bekleyen tek tellerine takıyorum. Burası benim ikinci sıranın son ilmeği. Şu an ben üçüncü sıraya başlıyorum. Eğer zor geliyorsa daha sonra da takabilirsiniz ama çok sıkı örmediğimiz için batabiliyor tığ. Bu sırada da bu ipliği yürüteceğim. Üçüncü sırada kuralımız bir tek bir çiftti. Tek battım. Şu an çift batacağım. Dediğim gibi iki teli almaya gayret edelim. Şurada görünüyor zaten. Bakın iki tel. Bunda da iki tel var. Çünkü şuradaki bekleyen ön ilmeği oluşturuyor. Çektiğimizde de şu bekleyen de arka teli oluşturmuş oluyor. Bakın. 2, burada da 2. Şimdi karıştırmayalım. Teki yaptık. Çift yapacağız. Tek örüyoruz tekrar. Zor olduğunda şöyle bollaştırabilirsiniz ki ip, rafya ip biliyorsunuz mukavemetsiz. İpi yarmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki en büyük rafya ip örerkenki en büyük püf noktası şu ipin tığda bekleyen ilmeğin şöyle çok küçük kalmaması. Bu zamanla alışıyorsunuz. Şöyle biraz rahat hareket etmesini sağlayın. O zaman bu ipi alırken çok fazla zorlanmazsınız. Şöyle iki tane batmışık. Şimdi tek battık. Tekrar çift batıyoruz. Evet. Tek. Çift. Tek. Ve belirleyicinin oradaki son ilmeğimizdi. Buraya da çift batıyoruz. Hemen belirleyicimizi yerini değiştirelim. Pardon. Bu son ilmeğimiz. Şimdi dördüncü sıradayız. Burada neydi kuralımız? İki tek bir çiftti.
şu 2 tel, ikinci tek, ve çift. İşte bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Evet, bu sıranın son çiftini yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 sıra demiştim. Biz de şu an 1, 2, 3, 4 son sıramızı öreceğiz. Dördüncü sıranın son ilmeğine belirleyiciyi taktım. Burada çift, bir tek bir çift, iki tek bir çift, şimdi ne? 3 tek bir çift. Bu sıradaki kuralımız bu. Almakta güçlük çekiyorsanız şöyle bollaştırabilirsiniz. Dediğim gibi biraz gevşek örmeye gayret edin. O zaman daha rahat olacak. Üçüncü tek. Şu an çift batacağım. Birinci tek, ikinci tek, üçüncü tek ve çift. Bu sırayı da tamamlayalım. Evet, son çiftimizi de yapalım. Evet. Göbeğimiz hazır. Şimdi bu zincir bölümlerini yapmaya geldi. Ben burada normal zincir yapmadım. Şuradayız. Bakın. 5. sıra geldi. Şurada. Şimdi şunu yaparak devam edeceğiz. Bunların her biri 12'şer zincirden oluşuyor ama çiftli zincir. Bunun için ayrıca bir ip kullanmadım ben. Rafyaların göbeğinden de iplik çıkabiliyor biliyorsunuz. Oradaki ipliği çektim. Çünkü sadece şu bölümde çift ip kullanacağım. Sonra yine aynı işlemi tekrarlayacağız. Şimdi bunu nasıl yapıyorduk? Daha önce ben çiftli zinciri çok gösterdim. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle. Şuradayız. Hemen burada diğer rafya ipimizin ucunu aldım. Zincir çekerken ne yapıyorduk? Çiftli zincirde yanda bekleyen ipi tığımızın üzerine alıyorduk. Evet. Zincire başlamadan önce çiftli zincirde ne yapıyorduk? Tığımızı altta gelen ipi dolayıp zincir çekiyorduk. Daha önceki videolarımda var bu. Şimdi şu rafya ipin ucunu biraz uzun bırakalım. Daha sonra gizleriz onu. Normal zinciri böyle çekmem gerekiyorken önce bu ipe doluyorum ve birlikte çekiyorum. Bir oldu. İkinci zincir.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şöyle. Bu ipi şuradaki son ilmeğimizin şuradan geçirerek arkaya alalım ve onu daha sonra gizleriz. Şuradan içinde yürüterek gizleyelim. Şimdi bir tane atlayacağız. Diğerinin arkada bekleyen 3. halka dediğimizine batacağız. Bakın bu öndeki başak mı diyelim, ne diyelim, 2 tel değil de şurada arkada bekleyen 3. tel var. Ona batacağız. Bunu batarken de şöyle 2 teli birden almaya gayret edelim. Burada da tığın üzerine önce bu ipi şöyle doluyorum. Tekrar göstereyim. Öndeki 2 taneyi değil, arkada bekleyen 2 ipe giriyorum. Bu çiftli zincirin ipini tığıma şöyle bol olarak doluyorum. Normal ilmek kaydırma yapıyorum. Yapamıyorum, çıktı. Tekrar gösteriyorum. Önce bu şöyle bol göstereyim. Bundan sonra bu 2 telden, sonra da buradan. Bu ipi de şöyle hafifçe asıldığımızda hem sağlamlaşmış hem de kilitlenmiş oluyor. Şimdi ilmek kaydırmayı yaptık. Yeni ikinci zincirimiz, ikinci halka için zincirleri çekeceğiz. Tığa doladık. 1 doladık, 2 doladık, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Yine ne yapıyorduk? Buna yapmıştık. Şimdi şöyle bunu atladık, buna yaptık. Bunu atlayacağız, buna yapacağız. Şimdi şöyle 2 teli aldığımızda arkadaki tellere batıyoruz. Aslında tel ama biz çift çift ördüğümüz için 2 tane, hep iplerimiz yani rafyalarımız 2'şer katlı. Buradan tığımı geçirdim. Diğer ipimi tığa gevşek olarak doladım. Tığı hepsinden geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Biraz önce tığdaki bol olan ipi hafifçe çekerek, dikkat edin kopmasın rafya, sağlamlaştırmış olduk. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bunu atlıyoruz.
bunun arka iki teline girdik. İpi şimdilik bol bir şekilde tığa doladık. İlmek kaydırmamızı yaptık. Ve bu ipi asılarak sağlamlaştırdık. Anlaşılmıştır umarım. Şimdi bu şekilde tüm sırayı dolanacağız. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane halkamız olacak. Ben tamamlayıp geleyim. Evet, sonuncuyu yaptım. Şu ilk zinciri başladığımız yere şuradan şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın şöyle. Evet. Bunu buradan ikisini de keselim. Şöyle bir düğüm attım. İlk başladığımız iplik ve sondan gelen iki iplikle beraber 3 iplik olmuş oldu. Bunları şöyle arkada biraz içlerinden yürüterek gizleyelim uçlarını. Şöyle bu kadar yeterli. Fazlalığı keselim. Bu tür örgülerde el ütüsü çok önemli, biliyorsunuz. Biraz çekiştirmemiz gerekiyor. İlk zincir bölümü bitti. Şimdi üstüne şu zinciri çekeceğiz. Burada da çift zincir kullanıyorum. Tek de yapabilirsiniz ama şöyle kalın bir görüntü olması şöyle daha hoş oluyor. Şöyle biraz rafiye ipim birbirine girdi. Onları açayım. Fazla burgu olsun istemiyorum. Şu içten gelen karıştırmamak adına ucunu şuraya aldım. Bu da normal ördüğümüz bölüm. Şimdi bir tane kilitledim ipimi. Şunları böyle asıldığımızda zaten tam orta noktayı buluyoruz. Örgünün, zincirin şöyle durmasını sağlamamız gerekiyor sadece. Bu çünkü şöyle dönebiliyor. Şunu sağlayalım. Şöyle birinin şöyle sivrildiğinde orta noktası 1, 2, 3, 4, 5, 6. ilmek olmuş oluyor bu taraftan. Şöyle ikisine birden giriyorum. Bakın. Bu böyle düz duruyor. Önde değil, arkada duran
çiftli zincir olduğu için şöyle ikisine birlikte giriyorum. Ve biraz önce yaptığımız gibi tığımızın üzerine bol bir şekilde alttan gelecek olan ipi doluyoruz. İlmek kaydırma yapıyorum. Evet. Hem ilk ipi burada hem ikinci ipi kilitlemiş oldum. Şimdi burada aralarda 3 4 burada bu zincirin düz durmasını sağlıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6.'ya şöyle arkadan 2 tel alacak şekilde batıyorum. Şöyle tığa ipi doladım. İlmek kaydırma yaparak ekledim. Şimdi sıkıştırıyoruz ve 4 zincir daha. 1 2 3 4. Yine bunu böyle sivriltiyoruz. Elimizle hem el ütüsü yapar gibi 5 6 şuradaki 2 tele battım, ipliği doladım, çıkardım, sıkıştırdım ve yeni zincir 1 2 2 3 4. Bu şekilde tüm sırayı tamamlıyoruz. Tek dikkat etmemiz gereken yer bunların yönleri dönük olması. Evet, sonuncuyu da yaptım. Sonuncuyu biraz önce yaptığım ilk eklediğim yere ilmek kaydırma yaparak bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen ilk bu başlarken kullandığımız alt ip, bu şimdi kopardığımız alt ip. Bunları da arada götürüyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum önce. Örneğimiz öyle başlıyor. Hemen bu ördüğümüz zincirlerin ikişer tellerini alarak örneğimi kuruyorum. Dört tane aralarda yapmıştık. Bu da eklediğimiz 5 tane olmuş olacak yani. 4 tane araya, bir tane de eklediğimiz ilmeğe 5 tane. Şimdi ikinci aradayım. Bir, ikinci. Artık götürmeme gerek yok. Fazlalığı keseriz sonra. Üç, 4,
Bu da ek yeri 5. Bir, iki, üç, dört, öyle 5. Bu şekilde her yaptığımızda şöyle el ütüsüyle devam edeceğiz. Sırayı tamamlayalım. Evet, sıranın son ilmeğini de ördüm. Buradan eğer şaşırırım diyorsanız buraya bir tane ilmek belirleyici takabilirsiniz, ama şuradan fark ediliyor hangi sıra olduğu. Hiç şey yapmadan, ekleme yapmadan, aynı burada yaptığımız gibi her ilmeğin arkadaki lobuna, halkasına batarak örneğimizi yapmaya devam ediyoruz. Aynı göbeğinde gösterdiğim gibi. Bakın. Böyle. Yine üst üste 1, 2, 3, 4, 5 sıra öreceğiz. Yapalım, gelelim. Evet, 5 sırayı ördüm, geldim. Şimdi sıra ikinci zincirli bölümde. Burada yumağın ortasındaki ipi aldım. İlk başlarken şöyle bunu biraz arkada bırakarak hemen tığımıza dolayıp birinci zincirimizi çektik. Bu şekilde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincirimizi çektim. Aynı buradaki gibi bir tane atlayıp arkadaki loba önce tığa ipimi doladım. Normal ipimle ilmek kaydırma yaptım. Bu ipi biraz asılarak sıkıştırdım ve hemen tığıma dolayıp 1, 2, 3 devam edeceğim. Bu şekilde birer tane atlayarak komple sonuna kadar geleceğim. İlmeğimi yukarıya yürütüp aralarda üçer zincir çekerek halkaları birleştireceğim. Birleştirirken yönlerinin düzgün olmasına dikkat edeceğim. Ve aynı burada yaptıklarımın tekrarı. Burada 4 zincir çekmiştik. Şimdi 3 zincir çekeceğiz. Sonra her bir zincire örneğimizi yapacağız. Ve 1, 2, 3, 4, 5 sıra örüp tamamlamış olacağız. Ben buraya kadar sizin vaktinizi çok fazla almamak adına, çünkü hepsi birbirinin tekrarı, tamamlayıp geleyim. Evet, parçayı bitirdik. Şimdi ara parçayı örelim. Yaklaşık böyle 1,5-2 metre civarı bir ip bıraktım. 100 zincir çekeceğiz. Yine çiftli zincir olarak. Önce kilitledim. Normal aralarda yaptığımız gibi.
bekleyen ipi tığa dolayıp normal zincir çekiyoruz. Yani tığın üstünde 2 ip varken çekiyoruz. Bu şekilde 100 zincir çekip gelelim. Evet. 100 zinciri çektim. Bir zincirle yükseldim. Hemen ilk ilmeğe batarak 2 tane sık iğne yapıyorum. Burası döneceği için 2 tane battım. Normal örneği kuruyoruz tekrar. Nasıl yapıyorduk? Bu teli alıp başlıyorduk ilkinde. Buradan ilmek kaydırıyoruz. İkisini birlikte çekiyoruz. Artık tığdaki 2 taneyi alıyoruz. Diğer ilmeğe batıp ilmek kaydırma ve birlikte örme. Bu şekilde zincirin sonuna kadar, köşeye, son zincire kadar gelelim. Orada tekrar köşe işlemi yapacağız. Evet, sona geldim. Son zincirdeyiz. Şurada aynı deliği, aynı ilmeğe 4 kere batacağım. Bu birincisi. İki. Üç. 4. Köşeyi dönmüş oluyoruz böylelikle. Şimdi burada köşelere geldiğimizde artış yapacağız. Karıştırmamak için şu son ilmeğe, tek teline işaretleyici takalım. Bir de 1, 2, 3, dördüncüye teline takalım. Karıştırmamak adına yapıyoruz bunu. Çünkü örnek hep iç içe örüldüğü için normal diğer ilmekten zincirin diğer tarafına geçmiş olduk. Yine başa kadar her ilmeğe bir tane örnek yaparak devam edeceğiz. Sıranın zincirin sonuna kadar. Evet, başlangıca geldik. Başlarken 2 ilmeği batmıştık oraya. Şimdi 2 ilmek daha batacağız. Diğer köşede yaptığımız gibi 4 ilmek olması gerekiyor tam dönüşlerde. Şimdi bu birincisini batalım. Bir tane daha. Evet. 2 tane başlarken yapmıştık. 2 de şimdi yaptık. 4 tane oldu. Yine tam köşedeki ilmeğe bir tane takıyorum. Evet. Şimdi örgüyü spiral öreceğiz. Aynı diğer örnekte olduğu gibi. O yüzden buraya bunlarla karışmasın diye şöyle bir ip belirleyici koyabiliriz. İsterseniz ilmek belirleyici de takabilirsiniz ama burada 3 tane yan yana olmasın diye şimdilik böyle takıyorum. Ve ilk ilmeğe normal örneğimizi yapıyoruz. İkinci arttırdığımız ilmeğe, yani köşedeki toplam 2 tane vardı. Birinciyi normal ördük. Buna 3 tane batacağız. Bu 1, bu 2, bu da 3. Köşelerde hep 3'er tane gidecek. Bu ortadaki ilmeğe işaretleyicimi takıyorum. Dönüp geldiğim zaman bunun üzerine de 3 tane yapacağım yine. Normal diğer çanta gövdesinde örürken ördüğümüz örneğin aynısını ördüğümüz için
örmeye devam ediyorum. Ta ki öbür köşeye gelene kadar. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Evet, işaretlediğimiz yere geldik. Aynı burada diğer köşede yaptığımız gibi bu işaretlediğimiz ilk arttırma ilmeğini 3 tane yapacağız. Burası köşe olmuş olacak. İkinci ve üçüncü. Şimdi yine bunu buradan çıkarıyorum. Bu 3 tanenin ortasındakine takıyorum. Bir daha döndüğüm zaman burada 3 tane batacağım. Şimdi buraya kadar arada 2 tane düz var. Evet, 2 tane düzü yaptık. Şimdi bu dördüncü son arttırma ilmeğimize yine 3 tane yapacağım. Bir, iki ve 3. Yine işaretimi ortadakine takıyorum. Buraya geldiğim zaman yine 3 tane batacağım. Bundan sonrası tekrar diğer köşeye gidene kadar düz örüyoruz. Zincirin bu tarafına geçtik. İkinci sıramızı örüyoruz. Bakın şöyle, bunlar arttırmaların olduğu yerler düz duracak. Şöyle. Yani bu ortadaki ilmeğimiz her seferinde 2 idi. Bir dahaki sefere bir buradan geldiği için 4 tane olacak. Diğer bölümde yine bir buradan geldiği için 6 tane olacak. Bu orta bölüm böyle devam edecek. Bu şekilde köşelerde 3'er tane arttırarak, her iki köşe, burada da 2 köşe var, diğer ucunda da 2 köşe var, arttırarak ve spiral bir şekilde 5 sırayı tamamlayacağım. Aynı burada yaptığımız gibi 5 sıra örmüştük. Burada da yani bir tarafı 5 sıra olacak. 5 sıra da bu tarafı oldu. Toplamda 10 sıra olmuş olacak. Yani bunun 2 katı genişliğinde bir ara parçamız olacak. Ben sizin fazla vaktinizi almayayım. Onları yapıp tekrar ekleme sırasında buluşalım. Bitirince demiştim ama diğer köşeye gelince de çekeyim istedim. Bakın şu işaretli olan, yani 3 tane arttırdığımız ilmeğin ortasındaki ilmeğe bir tane batıyoruz. Aynı yere 3 tane yapacağım yine. İkincisini yaptım. Bu da 3. Bunu buradan çıkarıyorum. Ve ne yaptık? 1, 2, 3 tane yaptık. Şu ikinciye takıyorum. Şimdi bir tane örünce bu sırayı tamamlamış oluyorum. Ortada 2 tane örülecek örüyorduk buradakinde. Başlarken bir tane örmüş olduk. Şimdi yine bir tane ördük ve 2 tane olmuş oldu. Şimdi bunu tekrar ek yeri belli olsun. Ya aslında gerek yok. Spiral ördüğümüz için köşeleri takip etmeniz yeterli. Şimdi 3. sıraya başlıyorum. 3. sıranın
ortasında 4 tane tek örülecek. Şimdi burada 2 tanesini örüyorum. Şu beni engelliyor. Şimdi 3. ilmeğe, yani 3 tane arttırdığımızın ortasındaki ilmeğe, 2. ilmek olarak 3 tane batıyorum yine. 1 2 3. Yine işaretimi ikinciye takıyorum. Ve yine her ilmeğe birer tane olmak üzere sırayı tamamlıyorum. Ta ki öbür köşeye gelene kadar. Burada bir tane şeyi düşmüş. Şuradan görmeniz mümkün zaten. Bakın burada 3 tane batılmış. Burada da 3 tane batılmış. 1, 2, 3 tane. Yani şu ilmeğe geldiğim zaman 3 tane batacağım. 1, 2, 3, 4 tane tek öreceğim. Ve taktığım ilmeğe geldiğim zaman tekrar köşede 3 tane daha öreceğim. Bu şekilde köşelerde 3'er tane örerek, biraz önce de söylemiştim, zincirin bir tarafında 5 sıra olduğu zaman 5.'yi de öreceğiz. 5 bu tarafta, 5 bu tarafta, 10 sıra olduğunda ara parçamız bitmiş olacak. Herhalde anlaşılmıştır. Yine anlamadığınız bir şey olursa yorumlarda yazarsınız. Ben memnuniyetle cevaplarım. Vaktinizi daha fazla almamak adına ben bu 5 sırayı bitirip geleyim. Evet, bitirdik. Şimdi ben size söylediğim gibi 5 sıra köşelerde 3'er tane batarak tamamladım. Sonra bir sırada hiç arttırma yapmadan düz olarak geçtim. Yani şurada bir genişleme vardı. Onu yok etmek için yaptım bunu. Sizinkinde yoksa yapmayabilirsiniz. Örneğin yapısı gereği enine ördüğümüz burada, yani uzun uzun olduğu için ve burada böylemesine ördüğümüzden dolayı genişlik oluştu. Yoksa bunun dışında genişliğin oluşmasını neden olacak bir şey yok. Ben hem onu kapatayım diye hem de bir sırada eklerken daha düzgün olsun diye 6, yani şu an 2, 4, 6, her iki tarafta da 6'şer tane örneğimiz olmuş oldu. Sadece burada normalinde sıramın tamamlanması için buraya kadar örmem gerekiyor. Örmedim, burada bıraktım. Burada bıraktım size göstereyim diye. Yani şurada bitirmem gerekiyorken burada bitireceğim. Tek fark olarak onu yapıyorum. Ortada kalmasın diye. Onun dışında söyleyecek bir şeyim yok. Kenarlar için, yan parçalar için. Dediğim gibi bir sırayı düz ördüm. Hiç arttırma eksiltme yapmadım burada. Aslında şurası benim 7. sıramın başlangıcı. Ama ben devam etmeyeceğim için köşede bitireceğim. Sadece bunu ortada bitmesini, dediğim gibi ortada bitmesini istemiyorum. O yüzden şu köşe artımına kadar şöyle burada hemen eklemeye başlayacağız, diğer parçaya, gövdeye eklemeye başlayacağız. Şimdi diğer parçamızı da alalım. Şimdi parçayı bitirdik. Bitiş yerini aşağıya getirdim. Şöyle rastgele bir yerden, o aşağıda olmasını istiyorum. İşaretledim. Ve toplam 148 ilmek var. 40 ilmeğini işaretledim burada.
işaretimin olduğu yerden şöyle ipimi kilitleyip şimdi burada şöyle girdiğimiz zaman şu örneğin katını alıp örüyorduk ya, bunu değil, buradan böyle yaptığımızda arkada şu ilmeğimiz var. Sadece bunu bir alırsak burada büyük bir delik oluşur. Çantamız sağlam olmaz. O yüzden bununla birlikte şöyle bunun altındaki ilmeği de alıyorum. 2 ilmek birden almış oluyorum. Kilitlediğim ipimi aldım. Buradan geçiriyorum. Ve ilk ilmeğimi yapmış oldum. Bu ipi bağladığım için buraya bir tane daha eklemek için şu bölümü kullanmak adına sık iğne yaptım. Şimdi her bir örneğin arkasındaki 2 teli alarak bunu ve onun altındaki ipi, şimdi kameranın önünde zor oldu. Şöyle şunu da arada götüreyim. Sık iğne yapıyorum. Bakın şu 2 ipi alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu zaten uzun, hemen belli oluyor. Onun altında bir tane daha girmiş oluyorum ilmeğe. Böyle. Bunu işaretlediğim yere kadar öreceğim ve buralardan ara parçayı ekleyeceğim birbirine. Şöyle durmuş olacak. Hem gizli olacak hem de şurası şöyle iki tarafa da yatık olacak. Anlaşılmıştır umarım. Yine şey olursa bunu böyle tuttuğumuzda şöyle 2 tane ipliği kaldırdığımızı düşünün. Arkaya tığı götürdüğümüzde ikisini birden alıyor aslında. Bakın bir daha göstereyim. Şu 2 üste giden badem gibi olan başak gibi olan yerden şöyle girdiğimizde 2 teli birlikte almış oluyoruz. Şöyle yapıyorum. Döndürdüğümde 2 tel tığın üstünde kalıyor. Evet, 2 parçayı da yaptım ben. Ayırdığımız ilmekler arası boş kaldı sadece. Burası çantanın açık kısmı olacak. Şöyle ipi kestim. Bir zincir çekerek düğümledim. Şöyle. Şimdi bunu 100 ilmek başlamıştık. Arttırmalarla beraber bir tarafta 108 ilmek olacak şekilde ayarlamış oldum. Çünkü buradan arttırmaları sayarsak köşe arttırmalarımızı 4 kere yapmış olduk. 4 kere burada arttı, 4 kere burada arttı. 8 ilmeğimiz olmuş oldu. Ve başlangıç zincirimizde 100'dü. 108 ilmek bir tarafta var. Bunun toplamı da 148. 40'ını çıkarınca 108 ilmek kalıyor. Yani birebir aynı. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İlmek ilmeğe denk gelecek yani. Şimdi şu ek parçasından gelen ipi koparmadım. O duruyor. Bunu şöyle sıkıştırıp bir zincir çekeyim. Şöyle bu sık iğne altta kalacak. Bu parça üstte kalacak şekilde öreceğim. Şimdi burada
Şöyle son ilmeğimiz ve duruyor. Burada aynı örneği yapmaya devam edeceğim. Buraya batıyorum. Ve bu ilk sık iğnesine şuraya batıyorum. Aynı örneği yapıyorum tekrar. Giriyorum. Şimdi bu yandaki bölüme girdim. Buradan da ana gövdenin parçasından da aldığım ilmeğimi kaydırdım, birlikte ördüm. Yani aynı örneği hem örüyoruz 7. sıra gibi hem de ekliyoruz. Tek farkı burada sadece bunu alıyorduk. Şimdi gövdedeki parçayı da alıyoruz. Şu şekilde birlikte örmüş oluyoruz. Bu hem örneği hem ekliyoruz hem örüyoruz yani. Yine burada 2 kat olmasına dikkat edelim. Böyle ilerleyecek. Biraz öreyim. Daha iyi anlaşılacak biraz ördüğüm zaman. Bakın. Şimdi başlangıçta bu böyle duruyor. Belli oluyor. Ama bu örneği şöyle biraz yatırarak son bitince ütü basacağız ya. Şöyle biraz yatırıp ortaladığımızda görüntü şu olacak. Yani hem örneğin devamı hem de şu sıranın devamı gibi olmuş oluyor. Ek yeri sadece şöyle bir kıvrım da sağlamış oldu. Biraz önce yaptığımız sık iğneler bu yan parçanın daha düz durmasını sağlayacak. Bunu bu şekilde sonuna kadar bu böyle buraya kadar ekleyeceğiz. Sonra diğer parçayı da ekleyeceğiz burasına. Bir tamamlamış olacağız çantamızın. Ana parçaları bitmiş olacak. Sadece sapı ve kilit kısmı kalacak. Anlaşılmıştır inşallah. Eklemeyi göstermiştim, başlamıştım size ama tam videoyu çektim ki aklıma geldi. Şu ortadaki bölümü yapmayı unuttuk. Sonra çantayı ekledikten sonra yapması daha zor oluyor. O yüzden başlangıçta yapmakta fayda var. Şu tam köşeden arttırma olarak girdiğimiz ilk ilmekten giriyorum. Şurada ipimi kilitleyeyim. İlmek kaydırma yapacağım. Bakın her ilmek gözüküyor. Şu görüntü hoşuma gitti. İsterseniz böyle bırakabilirsiniz. Ama ben şu görüntüyü sevmedim. Sevmediğim için yaptım. Siz kendiniz tercihiniz. Normal bildiğimiz ipliği alttan götürerek şöyle her bir ilmeğe girip ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle durmasını istiyorum. Bakın aradaki farkı şöyle göstereyim. Şu görüntü hoşuma gitmediği için şöyle yapma kararı aldım. Bunu komple tüm yan parçanın ortadaki zincir kısmına yaparak tamamlayalım. Yani benim gibi siz de böyle başladıysanız eğer burada şöyle beklerken yapabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Ben bunu atlamışım, özür dilerim. Hemen eklemeye geçtik. Ama bunu tam eklemeden yapmakta fayda var. Daha kolay oluyor. Evet arkadaşlar. Ara parçayı
ekledim. Öyle sanırım görebiliyorsunuz. Ütülenince daha düzgün duracaktır. Şimdi çantanın ağız kısmının biraz daha sert ve tok durmasını istiyorum. O yüzden şöyle tersten şu yine önde örürken aldığımız back loop ama ters çevirdiğimiz için şu an front yani ön loop olacak. Buraya önce ipliğimi bağlıyorum. Kilitlemeden yaptım çünkü bu ipi arkaya çekip gizleyeceğim. Bu bize yakın olan telini alarak ilmek kaydırma yapacağım. Çepeçevre komple çantanın ağız kısmına. Şöyle daha iyi göreceksiniz sanırım. Şuradaki 2 tane ilmeğin bize yakın olan tarafını ve 2 telini birlikte alarak, yani bunlar biliyorsunuz ikişer telden oluşuyordu. Her 2 telini de alarak ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle ağız kısmı daha kalın dursun diye. Bunu çepeçevre yapacağım. Yan parçaya gelene kadar orayı da göstereyim. Evet arkadaşlar, yan parçayı ekledik. Şimdi sıra sapta. Sapı burada göstermiyorum çünkü bunun için detaylı bir video çekmiştim. Onu kanalda da yayınlamıştım. Linkini yukarıda bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Yaklaşık 102-103 santim civarında bir sap yaptım ben. 120 zincir çekerek. Siz uzunluğunu kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi videoyu oradan izleyerek ayrıntıları, dikkat edilmesi gereken yerleri o videoda bulabilirsiniz. Sapımızı istediğimiz uzunlukta örüp gelelim ve sonra çantamıza monte edelim. Evet, çantamız bitti. Ben sapı bir tarafa diktim. Buradakini de size göstereyim diye bıraktım. Bunu düzleyelim. Şöyle yaklaşık ortadaki bölüme yakın bir yerden tutuyorum. Ve şöyle ipi 2 kat yaptım. Rafya çok sağlam değil. Bu dikerken çok dikkat edin. Ben 2 kere ipi kopardım. Makara ipiyle dikmek olabilir ama rafyayı keser korkusuyla kendisiyle dikmeyi tercih ettim ben. Siz nasıl isterseniz, başka bir yönteminiz varsa hatta yazın yorumlarda, ben de öğreneyim. Memnun olurum. Böyle ipi geçirip buradan girdim. Buradan gizli bir yerinden çıktım. Şimdi bunu arka tarafından arkadan şöyle, genelde ipleri 2-3 kat almaya gayret ederek hem çantanın gövdeden hem sapın ilmeklerinden alarak bu şekilde çepeçevre dikiyoruz. Bakın, şuralardan diktim. Böyle geldim. Burada da gizli yaptım. Önemli olan sapı gövdeye sağlamca tutturabilmek. Şurada öne çıkıyorum.
Evet, zincirimiz için ipimi kilitledim. Burada 40 ilmeğimiz vardı. Onun ortasını buluyoruz. Evet, şurası. Şuradan şöyle 2 tel, 3 tel olacak şekilde ipliğimi geçirdim. Bize 2 ilmek gerekiyor. O yüzden aynı yanından, aynı yerden fark etmez, 1 ilmek daha çıkarıyoruz. Tığda 2 ilmek olması gerekiyor yani. Şöyle. Şimdi yaptığımız işlem buradakinden bir tık daha farklı. Çünkü bu biraz daha ince bir zincir oluyor. Şu tığda bekleyen 2 ilmeğimiz vardı. İkisini birlikte örmüştük. Son aldığımız ilmeğin içinden giriyorum. Tekrar ilmek çıkarıyorum. Yine ikisini birlikte örüyorum. Bunu tekrar edeceğiz. Son ilmeğin içinden girip bir ilmek çıkarıyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Tekrar son ilmekten ikisini birlikte. Bunun tekrarı şeklinde zincirimizi istediğimiz uzunluğa gelene kadar. İstediğimiz uzunluk nedir? Bu çantanın en azından şu genişliği kapatacak, geçecek ve buraya dikeceğimiz düğmemizi düğmemizden geçireceğimiz için onun etrafından dönüp tekrar buraya gelecek kadar örelim. Evet, bence bu yeterli. Çünkü şöyle gidecek. Şöyle bu sefer tek bir zincirle kilitledim. Ve aynı yerlere şöyle ilmek kaydırma yaparak şöyle ekledim. İpleri her zamanki gibi içinden yürüterek gizleyelim. Şöyle şuradan bir kere kilitleyeyim. Evet. Bu hazır. Şimdi burasını yine ortadan şöyle sayalım. Evet, şurası orta noktası. Buranın da şöyle biraz ortasından giriyorum. Bu ipliği yaparken bitirdiğimiz ipliği şöyle çıkardım. Bu düğmeyi buraya monteleyeceğiz. Yaptığımız bu. Başka bir şey değil. Evet, birkaç kere ileri geri, öne arkaya, çapraz girerek burayı sağlam bir şekilde düğmeyi tutturalım buraya. Evet arkadaşlar, çantamızı bitirdik. Düğmemizi de diktik. Şöyle içinden ipleri gizledik. İçinde malzeme azken böyle ben bir şey uyguluyorum. Bunu böyle biraz elimle doluyorum. Açılmasın diye şöyle takıyorum. Dediğim gibi çantanın içi oldukça geniş.
büyük bir çantamız oldu. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bu arada ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmanızı hatırlatmak istiyorum. Beğenileriniz ve yorumlarınızı da bırakırsanız çok mutlu olurum. Yeni projelerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bol örgülü günler.